Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda pandamızın gövdesini örmüştük. Şimdi baş kısmına geçiyoruz. Dediğim gibi bu panda renklerinde oldu. Aslında bu tariften aynı renk örerek diğer ayılarda örebilirsiniz arkadaşlar. Ben panda daha zor olduğu için, renk geçişleri olduğu için pandayı göstermek istedim. Şimdi başa geçiyoruz. Beyaz iplikle devam edeceğiz. En son 10 örüp 1 eksiltmiştik biliyorsunuz ki. Şimdi de başı da 44 sık iğne ile başlıyoruz. Yani her ilmeğin içine 44 sık iğne öreceğiz. Şu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, bu zaten ipleri koparmıyoruz. Arkadan geliyor gördüğünüz üzere. Şimdi 5. ipe geçeceğiz. Yine renk geçişlerimiz düzgün olsun diye nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada son ilmeği almıştık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Evet, bir zincirimizi çektik arkadaşlar. Kafanın ilk sırası da 44 sık iğne olacak şu şekilde. Bir zincirimizi çektikten sonra hemen yanındaki ilmekten devam ediyoruz. Siyah ipi sıkıştırıyoruz. Elyaf dolduruyoruz tabii bu başa geçmeden önce. Daha sonra da doldurabilirsiniz ama ben şimdi bu aşamada doldurdum. Şimdi bu sırayı hep başlangıç ipine kadar her ilmeğe birer batarak 44 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 bu şekilde arkadaşlar, bu başa kadar 44 olarak örelim. Evet arkadaşlar, 44x'i ördüm sıra sonuna kadar. Nasıl yapıyorduk? Renk geçişlerimizin düzgün olması için baştaki ilmeğin başına batıyorum. CC alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi başın ikinci sırası nasıl olacak? Dikkatle dinliyoruz. 14 sık iğne örüyorum ilk önce. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 sık iğnemi ördüm. Şimdi arkadaşlar artırma yapacağız. 14'ün yanına ilmeğe 2 tane öreceğim. Yani 15 16 olacak. Şimdi arkadaşlar nasıl devam ediyoruz? 2 örüp 1 artıracağım. Ama bunu 6 kere yapacağım. 1 2 ördüm. 1 arttırdım. 1 oldu. Bunu 6 kere yapacağız demiştim. 1 2 ördüm. 1 artırdım. 2 oldu. 1 2 2 ördüm. 1 artırdım. 3 oldu. 1 2 ördüm. 1 artırdım. 4 oldu. 1 2 1 arttırdım. 5 oldu ve sonuncusunu öreceğim. 1 2 1 arttırdım. 6 kez yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi kalan kısmını 11 sık iğne olarak öreceğim. Toplam 51 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne ördüm. 51 sık iğne olarak yaptım. Şimdi başlangıca gelince ne yapıyorduk? Tekrar gösteriyorum. Başlangıç ilmeğinin başından alıyorum. CC yapıyorum. Bir sık iğne çekiyorum. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 3. sıramız 51 sık iğne olacak. Yani her ilmeğe birer tane batacaksınız. Şu şekilde 1 2 3 51 kere yapıp başlangıç yerine kadar geliyorsunuz. Evet arkadaşlar, sıra başına kadar 51 sık iğne ördük. Başa geldiğimizde ne yapıyorduk yine? CC şeklinde alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıraya geçtiğimizde ilk 22 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe birer tane. 1 2 3 4
Bu şekilde 22 tane örelim. 5, 22 tane ördükten sonra devam ediyoruz. Artırma yapacağız şimdi arkadaşlar. 23, 24, yani alnı ilmeğin içine 2 tane öreceğiz. Şimdi 3 örüp 1 artıracağız. Bunu 2 kere yapacağım. Şu şekilde 1, 2, 3 ördüm. 1 artırıyorum. 4, 5, yani yanındaki ilmi. Bundan bir kez daha yapacağım. 1, 2, 3, yanındaki ilmeğe 2 tane batıyorum. 4, 5 yaptım. Şimdi devam ediyoruz. 20x öreceğiz arkadaşlar. 20 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 taneyi ördüm arkadaşlar. Toplam 54 sık iğne olmuş oldu. Ne yapıyorduk başa gelince? Baştaki ilmeği CC alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bekliyorum. Şimdi 5. sıraya geçtik arkadaşlar. 5, 6, 7, 3 sıra boyunca 54 sık iğne öreceğiz. Yani her ilmeğe birer tane batacağız. 54 sık iğneyi 7. sıra dahil olmak üzere 3 sıra boyunca örelim. Evet arkadaşlar, 7. sıraya kadar 54 sık iğnemizi ördük. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8. sıraya geçerken 8. sıramıza geçerken ne yapıyoruz yine? İlmek başından alıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 22 sık iğne ile başlıyorum. 22 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen dibindeki sık iğneden başlıyorum. 1, 2, başı olmadı. Her ilmeğe birer tane batarak 22 tane örelim. Evet, 22 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi bir tane azaltıyorum. Eksiltme, yani ön ilmeklerden 2 ön ilmekten alıyorum. İkisinin içinden geçip ve tekrar yeniden ikisinin içinden geçiyorum. Şimdi 4 örüp 1 azaltacağız. Bunu 2 kere yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, azalttım. Bir daha bunun aynısından yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve azalttım. Şimdi arkadaşlar bunu 2 kere yaptıktan sonra 18 sık iğne örerek 51 sık iğnemiz oluyor. 18 tane daha örüyoruz. 1, toplam 51 oluyor yani. 2, 3, sıra sonuna kadar 18 tane örelim. 4. Evet arkadaşlar, şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz renk geçişlerimizin gözükmemesi için her seferinde bir zincir çekiyorduk ve şöyle bir, hani şurada farklı bir görüntü oluşuyordu. Eğer bunun oluşmasını istemiyorsanız arkadaşlar, bir zincir çekmeden devam edebilirsiniz. O şekilde de örebilirsiniz. Ben bundan sonraki süreci öyle devam etmek istiyorum ama bu şekilde gözükmesini istiyorsunuz, böyle de devam edebilirsiniz. Şimdi 9. sıradayız. Başlangıç ipimi koyuyorum. Niye? Artık hani aynı şekilde devam etmek için bir zincir çekmeden. 9. sıraya geçtiğimizde ilk 27 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz bir önceki örgülerimizde olduğu gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bu şekilde 27 tane örelim. 27 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane azaltıyorum. Eksiltme yapıyorum.
Geri kalan kısmını 22 sık iğne olarak başlangıç yerine kadar öreceğim. 1 2 her ilmeğe birer tane batarak 22 sık iğne örüyoruz. Toplam 50x oldu arkadaşlar. Başlangıç yerime geldim. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. 10. sıramızı 21 sık iğne ile başlıyoruz. Başlangıç ipimi koyuyorum. 21 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1 2 21 tane örüp 21 taneyi ördüm. Şimdi bir eksiltiyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve tekrardan bir azaltıyorum ve devamını 17 sık iğne örerek sırayı 48 sık iğne de tamamlıyoruz arkadaşlar. 1 2 toplam 17 tane örelim, başlangıç ipine gelelim. Evet arkadaşlar, 48 sık iğneyi tamamladık. Şimdi 11 ve 15. sıralar arasını hep 48 sık iğne olarak öreceğiz. Her ilmeğe birer tane batarak 11, 12, 13, 14, 15, 48 sık iğne olarak örelim ve 16. sırada görüşelim. Evet arkadaşlar, 15. sıraya kadar 48x ördük. Şimdi devam ediyoruz 16. sıradan. Başlangıç ipimi koyuyorum 16. sıraya. 6 örüp 1 azaltacağız. Toplam 42x olacak. Gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 6x bir eksiltme olacak arkadaşlar. Bu başlangıç ipine kadar toplam 42 sık iğne olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 16. sırayı ördük 42x şeklinde. Şimdi 17. sıranın tamamını da başlangıç ipimizi koyarak 42 sık iğne olarak örüyoruz. Yani her ilmeğe birer tane batarak başlangıç ipine kadar örelim arkadaşlar. 42 sık iğne. Evet arkadaşlar, 17. sırayı da 42 sık iğne şeklinde ördük. 18. sıraya geçeceğiz. 18. sıramız 36 sık iğne olacak. Bunu nasıl elde edeceğiz? 5 örüp 1 azaltarak. 5 tane örüyorum. Bir tane yapılışını göstereyim size. 1 2 3 4 5 tane ördüm ve bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar başlangıç ipine kadar 36 sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 18. sırayı ördük 36 sık iğne olarak. 19. sıraya geçiyoruz. 19. sırayı bir örüp bir azaltarak öreceğiz. 12 kere olacak. Yani toplam 24 sık iğne olacak. Bir örüp bir azaltmayı 12 kere yapıyoruz. Başlangıç ipine kadar 24 sık iğne olacak. Bir ördüm, bir eksiltiyorum. Bir ördüm, bir eksiltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 24 sık iğne olacak şekilde sonuna kadar örelim. 19. sıramızı da bitirdik. Bir örüp bir eksilterek 20. sırama geçiyorum. 20. sırayı 2 örüp 1 eksilterek 18 sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Gösteriyorum. 1 2 ördüm, 1 eksiltiyorum. 1 eksilttim. 2 ör 1 eksilt olacak arkadaşlar. Toplam 18x. Arkadaşlar kafayı 20. sırada bırakıyorum. Çünkü iyice küçüldüğü için artık gözlerinin beneklerini örmemiz lazım ki gözlerini takalım kafa kapanmadan. O yüzden göz beneklerinin nasıl örüldüğünü göstereceğim.